sen? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eskiden uzak bir ülkede bir kral yaşarmış. Bu kralın tam 12 tane kızı varmış. Bunların hepsi birbirinden güzel, birbirinden sevimliymiş. Kral onların saraydan dışarıya çıkmalarına izin vermiyormuş. Sadece bahçede dolaşabiliyorlarmış. Kral ve kızları normal bir hayat sürerken bir sabah babalarına günaydın diyerek kahvaltıya oturduklarında kral bir de bakmış ki kızların ayakkabıları paramparçaymış. Kral bu duruma şaşırmış. Ama yine de yardımcılarına emir verip kızlarına yeni ayakkabılar aldırmış. Ancak o günden sonra her sabah kahvaltıya geldiklerinde kızların ayakkabıları eskimiş oluyormuş. Kral bu duruma hiç anlam veremiyormuş ve şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışıyormuş. Geceleri oda kapısına kilit vurdukları halde bu böyle devam etmiş. Bu olayı çözmek için kralın aklına çok iyi bir fikir gelmiş. Askerler, ülkeye haber salın. Kim bu olayı çözerse kızlarımdan birini onunla evlendireceğim. Ve ben ölünce yerime o kral olacak. Her gün ayakkabıların neden bu kadar eskidiğini bulmak için 3 günleri var bu genç adamların. Fakat 3 gün içinde bulamazlarsa zindana atılacaklar. Askerler bu haberi bütün ülkeye yaymış. Ülkedeki birçok genç bu olayı çözmek için saraya geliyormuş. Ama hepsi kızların kapısının önünde beklerken uyuyakalıyor ve zindana atılıyormuş. Saraya yakın bir köyde çok yakışıklı, iyi kalpli bir genç varmış. Kralın küçük kızını çok beğenirmiş. Genç delikanlının anneannesinden başka kimsesi yokmuş. Birlikte yaşarlarmış. Bir gün anneannenin aklına bir fikir gelmiş. Neden sen de bu haber için şansını denemiyorsun? Hep kralın en küçük kızını beğendiğini söylerdin. Şimdiye kadar yüzlerce kişi bu iş için saraya gitti. Hiçbiri bunu başaramadı. Benim için de imkansız görünüyor. Hem biz çok fakiriz. Kral kızını asla bana vermez. Aklını kaçırmış olmalısın anneanne. Hiç de bile. Sen benim dediklerimi yap. Başaracaksın. Sana babandan kalan sihirli bir pelerin veriyorum. Bunu taktığın anda görünmez olacaksın. Ha bir de sakın saraydayken hiçbir şey yiyip içme. Hadi iyi şanslar. Genç delikanlı bu görünmezlik pelerinine çok şaşırmış olsa da hemen saraya gidip bu iş için geldiğini, şansını denemek istediğini söylemiş. Nöbetçiler onu da diğer şansını denemek için gelenler gibi kızların kapısının önüne götürmüşler. Gece olunca kızlardan en büyük olanı bir bardak suya uyku ilacı koymuş ve dışarı çıkıp kapıda bekleyen gence uzatmış. Hava sıcak. Susamışsınızdır. Buyurun. Eğer isterseniz bir bardak daha getirebilirim. Teşekkür ederim. Evet, çok susamıştım. Çok susamış olan genç ilaçlı suyu içince sabaha kadar uyumuş. Ertesi gece yine beklerken bu sefer başka bir kız limonata getirmiş. Dayanamayıp yine içmiş. Kendisine ayrılan odaya gidip horul horul uyumuş. Sabah uyandığında Ne kadar aptalım. Nasıl da bu kızlara inandım. Oysa ki anneannem bana hiçbir şey yiyip içme demişti. Bu gece son gecem. Mutlaka başarmalıyım. yine kapının önüne gitmiş. Kızlardan biri bu sefer meyve suyu ile kandırmak istemiş.
Bizim genç meyve suyunu içiyor gibi yapıp kız içeri girince yanındaki saksıya dökmüş. Çiçeğin yanına oturup uyuyormuş numarası yaparak horlamış. Bakın bakalım kapıda bekleyen çocuk uyumuş mu? Kızlardan biri kapıdan başını uzatıp onu kontrol etmiş. Duymuyor musun? Horul horul uyuyor. Artık tamam. Serbestiz. Gece saat 12'de genç delikanlı pelerini giyince birden görünmez olmuş. Yavaş yavaş kızların odasına girmiş. Kızlar son derece güzel giyinmişler. Saçlarını tarayıp süslenmişler. Odalarında büyük bir ayna varmış. Karşısına geçmişler. En büyük ablaları aynaya elini sürüp bir de öpücük yollamış. Ayna hemen yan tarafa doğru kaymış ve bir mahzene giden bir merdiven ortaya çıkmış. Genç delikanlı hayret ve şaşkınlıkla olanları seyrederken kızlar teker teker merdivenden inmişler. Tabii o da peşlerine takılmış. Merdivenlerden inerken delikanlının karanlıkta ayağı bir şeye takılıp düşünce prensesin eteğine tutunmuş. Ay, o da ne? Birisi eteklerimi çekiştiriyor. Sana öyle gelmiştir. Burada bizden başka kimse yok. Yüzlerce basamak inmişler. Sonunda bir ormana gelmişler. Bu ormandaki yapraklar altın, dalları gümüş, üstleri de elmas doluymuş. Genç hayranlıkla seyrederken onlardan birer tane almayı ihmal etmemiş. Dönüşünde elinde bir kanıt olsun istiyormuş. Çok uzun bir süre orman yolunda ilerleyip yürümüşler. Yolun sonunda bir göl çıkmış karşılarına. Gölde tam 12 kayık prensesleri bekliyormuş. Hepsi birer kayığa binerken onlara kayıklardaki gençler yardım ediyormuş. Delikanlı en sonuncu kayığa atlamış. Allah Allah. Bu kayık bugün biraz ağır sanki. 3 kişi taşıyormuşum gibi. Sen biraz kilo mu aldın prenses? Gölün karşı kıyısında görkemli, ışıklar içinde bir saray görünmüş. Müzik sesleri her yerden duyuluyormuş. Hepsi birlikte içeri girmişler. Kızlar çılgınlar gibi kavalyeleriyle dans etmişler. Sarayın tüm bardakları kristal, çatal kaşıkları gümüştenmiş. Genç delikanlı gördüğü bu şahane şeyleri seyrederken bir parça pasta yiyip biraz su içmek istemiş. Altın tabaklarda duran pastalardan bir dilim kimseye belli etmeden yemiş. Ama kristal bardaktan su içerken yakalanmış. Ay, inanmıyorum. Şuraya bakın, bardak havalandı. Sanki biri su içiyor gibi. Bu çığlıkla genç delikanlı elindeki bardağı yere düşürmüş. Bardak tuzla buz olmuş. Hayal görüyorsun. Aslında dans etmekten çok yorulduk. Sen de o bardağa çarptın. Haydi neredeyse sabah olacak. Doğru saraya. Ama kızların artık saraya dönmesi gerekiyormuş. En büyük abla kardeşlerini toplamış. Aynı yollardan genç adamla birlikte geçerek saraya dönmüşler. Genç adam nihayet ayakkabılarının sırrını çözdüğü için çok mutluymuş. Derhal kralın huzuruna çıkmış. Majesteleri, sizi saygıyla selamlıyorum. Ayakkabıların neden bir günde eskidiğini öğrendim saygıdeğer kralım. Kızlarınız her gün gizli bir geçitten geçerek sihirli bir ormana gidiyorlar. Oradan da başka bir saraya geçip çılgınlar gibi dans ediyorlar. Ayakkabıları da bu yüzden eskiyor ve parçalanıyor. Zavallı kral bu duruma çok şaşırmış ve inanmak istememiş. Bugün senin son günündü. Zindana gitmemek için yalan söylemediğini ne bileyim. Efendim, yanında bir sürü kanıt var. Gümüş bir dal, altın bir yaprak, elmas bir meyve ve kristal bir bardak. Kral gördükleri karşısında çok şaşırmış.
Ama bu sır çözüldüğü için de keyfi yerine gelmiş. Genç adamla beraber kızların gittiği yerlere tekrar gidip onun doğru söylediğini kendi gözleriyle de görmüş. Evet, haklıymışsın. Söyle bakalım, hangi kızınla evlenmek istiyorsun? Majesteleri, küçük kızınız da kabul ederse onunla evlenmek isterim. Tabii siz de uygun görürseniz. Genç adam ve küçük prenses evlenip bir ömür mutlu yaşamışlar. Delikanlı anneannesini saraya aldırmış. Her şeyi aslında ona borçluymuş. Diğer kızlar bu işten pek memnun olmasalar da bir daha izinsiz hiçbir yere gitmeyeceklerine söz vermişler. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok varlıklı bir tüccar varmış. Zenginliğinin hesabını bile bilmezmiş. Bu tüccarın 3 tane de kızı varmış. 2 tanesi bencil, tembel ve kötü kalpli. 3. ise bir o kadar terbiyeli, fedakar ve sevgi doluymuş. Pırıl pırıl kumral saçları ve yemyeşil gözleriyle hem güzel hem iyi huylu olduğu için babası ona sadece güzel dermiş. Güzel babasına hiç kıyamaz, onu hiç üzmek istemezmiş. Diğer kardeşlerin ise işleri güçleri para, elbise ve mücevhermiş. Bu yüzden babası en çok güzeli severmiş. Güzel bir gece rüyasında çok yakışıklı, uzun boylu, simsiyah saçlı bir prens görmüş. Kendisi güzel bir tuvalet giymiş. Prensle dans ediyorlarmış. Dansın sonunda prens ona kırmızı bir gül hediye ediyormuş. Uyandığında hala rüyanın etkisinde gülümseyip kendi kendine dans ediyormuş. Diğer 2 kardeş de şaşkınlık ve kıskançlık içinde onu seyrediyorlarmış. Günler günleri kovalamış ve güzelin babası bir gün çok kötü bir haber almış. Kuvvetli bir fırtınayla tüccarın tüm gemileri batmış, bütün servetini kaybetmiş. Her şey bitti çocuklar. Artık sadece oturduğumuz ev kaldı. Çok üzgünüm. Üzülme babacığım. Sen bizimle ol yeter. Ben her gün senin yüzünün gülmesi, şansının dönmesi için dua edeceğim. Umarım yakında yine eskisi kadar zengin oluruz. Kısa bir zaman sonra sevindirici bir haber almışlar. Aslında gemilerinin birinin batmadığını öğrenen baba, sevinçle limana doğru gitmek için yola çıkmış. Herhalde artık kurtulduk. Yeniden zenginiz. Gemideki malları satıp döndüğümde benden ne istiyorsunuz? Çok güzel elbiseler, ayakkabılar. Kıymetli mücevherler. Babacığım, sen mutlu ve sağlıklı dön. Bir şey istemiyorum. Sadece kırmızı bir gül getirirsen çok sevinirim. Tüccar kızlarıyla vedalaşıp limana gitmiş. Ancak limana vardığında gözlerine inanamamış. Gelen gemisi artık paramparçaymış ve içindeki mallar da çoktan denize düşüp kaybolmuş. Yani değişen bir şey olmamış. Hala yoksullarmış. Bu üzüntüyle eve dönerken dalgınlıkla orman yoluna girmiş. Uzun bir zaman yolu aramış. Artık hem kendi hem de atı çok yorulmuş. Bir de bakmış ki biraz ileride bir ışık. Hava karardığı için yolu göremese de sevinçle ışığa doğru atını sürmüş. Karşısına görkemli bir saray çıkmış. Her tarafında ışıkları yanan, kocaman bahçesi olan bir saraymış. Biraz da esrarengiz görüntüsü varmış. Çünkü bahçe kapısına gelince kapı kendiliğinden açılmış. Uzun, ağaçlı bir yoldan geçip sarayın kapısına gelince o da kendiliğinden açılıvermiş. Tüccar hiçbir anlam veremese de içeri girmiş. İyi akşamlar. Burada kimse yok mu? Koca salonu karış karış arayıp seslenmiş. Bir de bakmış ki bir masada çeşit çeşit yemekler, tatlılar ve meyveler var. Çok acıktığı için oturup bir güzel karnını doyurmuş. Yeniden sarayın görkemli odalarını dolaşıp hayranlıkla seyredip yatacak bir yer aramış.
Üst katta şahane bir yatak odası bulmuş. Artık yapacak bir şey yok. Ev sahibi gelince her şey için teşekkür edeceğim. Hemen yatağa uzanıp uyumuş. Ertesi gün gitmek üzere aşağı indiğinde bir de bakmış ki bu sefer şahane kahvaltı sofrası hazır ve onu bekliyormuş. Şansım açıldı herhalde. Taze sıkılmış meyve suyu bile var. Ama artık gitmem gerek. Sizi göremediysem bile çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bahçeye çıkmış. Kapıya doğru giderken çok güzel bir kırmızı gül görmüş. Hatıra olarak bu gülü de kızıma götüreyim. Güzel kızım bunu çok sevecek. Gülü kopartmış. Aynı anda arkasında bir gürültü duymuş. Dönüp bakınca gördüğü bir canavarmış. Uzun, siyah, kıllı kıllı elleri, kocaman ağzı ve gözleri, sipsivri dişleri olan korkunç görünüşlü bir canavarmış. Senin rahat etmen için her türlü hizmeti yaptım. Buna karşılık izinsiz çiçek kopartmaya utanmıyor musun? Özür dilerim efendim. Kötü bir niyetim yoktu. 3 kızım var. Onlardan biri benden gül istedi. Kızım için koparttım. Beni affedin. Demek 3 tane kızın var. Evet efendim. Pekala. O zaman tek şartla seni affederim. Kızlarından biri bana gelip isteyerek benimle kalacak. Eğer gelen olmazsa seni kötü bir şekilde cezalandıracağım. Al bakalım. Sana en hızlı atımı veriyorum. 1 hafta içinde birlikte gelirsiniz. Aksi takdirde küstahlığının bedelini ödersin. Canını kurtarmak isteyen tüccar o ata binip çabucak evine gitmiş. Olan biteni kızlarına anlatmış. Hanginiz oraya benimle geleceksiniz? Ben canavarla birlikte yaşayamam. Tek suçlu Güzeldir. O gitmeli. Evet, onun yüzünden babam canavarın eline düştü. O gitsin. Tamam. Elbette babacığım. Sen hiç üzülme. Ben isteyerek gideceğim ve seni kurtaracağım. Benim güzel kızım. Benim yüzümden gidiyorsun. Çok üzgünüm. Üzülme babacığım. Her şey hallolacak. Saraya vardıklarında yine aynı şeyler olmuş. Şöminedeki ateş yanıyor, masa yemeklerle dolu, etraf pırıl pırıl ışıklıymış. Uzun yolculuktan sonra acıktıkları için hemen sofraya oturup yemeklerini yemişler. Çok geçmeden canavar merdivenlerden inerken İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Adım Çirkin. Benimle burada kalacak mısın? Evet efendim. O gülü ben istemiştim. Babamın bir suçu yok. O sadece bana bir hediye getirmek istemişti. O halde yarın baban gidecek. Sen de burada kalacak ve bana arkadaşlık edeceksin. ertesi gün babasıyla vedalaşmışlar. Seni çok özleyeceğim. Beni affet kızım. Ben de seni. Merak etme lütfen. Sen kendine iyi bak. El sallayarak bahçe kapısından babasını yolcu etmiş. Günler böylece geçip gidiyormuş. Ama üzüntü içindeymiş. Her gün ağlıyormuş. Çirkinle ben ne yapacağım? Nasıl alışacağım derken bir akşam Çirkin yanına gelmiş. İyi akşamlar. Nasılsın? Odan rahat mı? Bir istediğin var mı? Senin arzuların benim için emirdir. Bana isteyerek gelmen beni çok mutlu etti. Ah, ne olurdu beni biraz sevseydin. Çirkinim diye mi istemiyorsun? Güzel her seferinde doğruyu söylüyormuş. Seni sevmiyorum. Ama alıştım. Gör bak, bir gün kendimi sana sevdireceğim. Bir gün yüzümün çirkinliğini değil, kalbimin güzelliğini göreceksin. Önemli olan da odur. Aslında çok da iyi arkadaşlık ediyorlarmış. Birlikte piyano çalıyorlar, şarkı söylüyorlarmış. Bahçede dolaşıp kuşlara yem veriyorlarmış. Güzel bir de bakmış ki Çirkin artık ona hiç de o kadar korkunç gelmiyormuş. Aksine sevmeye bile başlamış. Bir gece rüyasında babasını çok hasta görmüş. Ertesi gün Günaydın. Dün akşam babamı rüyamda gördüm. Çok hastaydı.
Ne olur bir haftalığına babama gideyim. Çok özledim ayrıca. Müsaade eder misin bana? Pekala, tamam. Tam bir hafta. Eğer bir haftayı geçirir bir daha gelmezsen ben burada ölürüm. Bunu unutma. Söz. Onu görüp geleceğim. O zaman bu sihirli küçük kalpli madalyonu boynuna takalım. Bir dileğin olduğunda onu sıkıca tutup söylersen gerçekleşir. İkisi böylece vedalaşmışlar. Babamın yanına gitmek istiyorum. Çabucak babasının evine gitmiş. Babası onu görünce çok sevinmiş. Artık kendini daha iyi hissediyormuş. Seni ne kadar çok özledim güzel kızım. Ben de seni çok özledim babacığım. Kardeşleri bir türlü ne olduğunu, nasıl çabucak gelebildiğini anlamamışlar. Güzel'i hala kıskanıyorlarmış. Güzel, babasına her şeyi anlatmış. Artık mutlu olduğunu, üzülmemesini söylemiş. Bir haftadır babasındaymış. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Bir gün rüyasında Çirkin'i yerde yatıyor olarak görmüş. Öldüğünü düşünüp o kadar üzülmüş ki çok korkmuş. Bir de bakmış, meğer bir haftayı bir gün geçirmiş. Hatalıymış. Çünkü sözünü istemeden de olsa tutmamış. Aman Tanrım. Bana bir haftayı geçirirsen burada ölürüm demişti. Bu ne bencillik. Benim yüzümden ona bir şey olursa kendimi asla affetmem. Hemen babasıyla ve kardeşleriyle vedalaşıp koşa koşa madalyonu almış ve elinde sımsıkı tutarak öpmüş. Dileğini söylemiş. Kendini Çirkin'in sarayında bulmuş. Çirkin yerde gözleri kapalı yatıyormuş. Güzel çaresizlik içinde ne yapacağını bilemiyormuş. Seni yalnız bırakmamalıydım. Beni affet. Güzel Çirkin'i kaybettiğini sanıp ağlarken Çirkin birden gözlerini açmış. Seni ne kadar sevdiğimi şimdi anladım. Sahiden benim kadar çirkin birini sevebilir misin? Elbette. Artık senden hiç ayrılmayacağım. O zaman benimle evlenir misin? Evet, evet. Bir anda gözleri kamaştıran bir ışıkla Çirkin'in yüzü değişmeye başlamış. Yerine çok yakışıklı bir prens gelmiş. Uzun boylu, simsiyah saçlıymış. Sen rüyamda dans ettiğin prenssin. Evet. Kötü kalpli bir büyücü beni bu hale soktu. Günün birinde bir kız bu görüntüme rağmen evlenme teklifime evet derse sihir bozulacaktı. Beni kurtardığın için teşekkür ederim güzel. Çok geçmeden Güzel ve prens evlenmişler. Tüccar babayı ve iki kardeşi de saraya alarak ömürlerince mutlu bir hayat yaşamışlar. Bu iç güzelliğin zaferiymiş. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eskiden uzak bir ülkede yaşayan güzeller güzeli bir kraliçe ve kral varmış. Kraliçe hem çok güzel hem de çok iyi yürekliymiş. Halkı onu çok severmiş. Kimseyi kırmaz, herkese yardım eder, ülkesinin bolluk ve bereket içinde olmasını istermiş. En çok istediği ise bir kız çocuğu olmasıymış. Pencerenin önünde oturup nakış işlerken hayallerindeki kızı düşünürmüş. Bir gün o kadar dalgınmış ki nakış iğnesi eline batıp parmağını kanatmış. Kanı işlediği beyaz kumaşa damlamış. Aynı anda da gökte bir yıldız kaymış. Kraliçe hemen bir dilek dilemiş. Allah'ım, bana bir kız çocuğu ver lütfen. Öyle güzel olsun ki görenler hayran olsun. Yanakları pespembe, saçları benim gibi siyah, dudakları bukan gibi kırmızı, gözleri mücevher gibi parlak, teni bu kumaş gibi bembeyaz olsun. Her zaman bahçendeki çiçekler gibi koksun. Boynumdaki ince gibi dişleri olsun. Kısa bir süre sonra dileği gerçekleşmiş ve krala bir bebek beklediğini müjdelemiş. Kraliçem, ne dilersen dile benden. Sana en güzel hediyeyi alacağım. Sağlığım oldukça bozuldu. Senden istediğim çocuğumuzu tüm kötülüklerden korumandır.
Onu sana emanet edeceğim. Bana söz ver lütfen. Bundan başka bir dileğim yok. Zamanı gelince kraliçe çok güzel bir kız dünyaya getirmiş. Aynen de dilediği gibi saçları siyah, dudakları kırmızı, gözleri parlak ve teni bembeyaz olan bir kız çocuğu doğurmuş. Aynı zamanda misler gibi de çiçek kokuyormuş. Teninin beyazlığından ötürü ismini Pamuk Prenses koymuşlar. Fakat kısa bir süre sonra kraliçenin sağlığı bozulmuş ve hayata gözlerini yummuş. Genç kral çok üzgünmüş. Çok sevdiği güzel karısının yasını tutarken Pamuk Prenses adını verdikleri kızını en iyi şekilde büyütmeye çalışıyormuş. Pamuk Prenses 5 yaşına geldiğinde sarayda büyük bir balo düzenlenmiş. Kral bu sayede hem kızının yaş gününü kutlayacak hem de yeni bir kraliçe seçecekmiş. Baloda sihir gücü olan çok güzel bir kadın varmış. Bu gücü sayesinde kralla dans edip onu büyüleyerek kralla evlenmiş ve kraliçe olmuş. Pamuk Prenses'in üvey annesi çok güzel bir kadınmış. Ama bir o kadar da kötü kalpli, kibirli ve zalimmiş. Pamuk Prenses'i saraya geldiği ilk günden beri hiç sevmemiş. Kendine rakip olarak görüyormuş. Kraliçenin bir de sihirli aynası varmış. Her zaman ondan gelecek hakkında fikir alır ve sorarmış. Ayna söyle bana, en güzel kim bu dünyada? Sevgili kraliçem, sizsiniz. Siz dünyanın en güzel kadınısınız. Zaman böyle akıp geçmiş. Pamuk Prenses çok güzel bir genç kız olmuş. Bakanlar ondan gözlerini alamıyormuş. Bahçede dolaşırken saçlarının arasından geçen rüzgar onun mis gibi çiçek kokusunu etrafa yayarmış. Kuşlar, kelebekler ona eşlik edermiş. Sesi de o kadar güzelmiş ki şarkı söylerken bahçedeki kuşlar susup onu dinlermiş. Günlerden bir gün kraliçe aynasına sormuş. Ayna söyle bana, en güzel kim bu dünyada? Kraliçem, siz çok güzelsiniz ama en güzel kız Pamuk Prenses. Kıskanç ve zalim kraliçe o kadar kızmış ki sihirli aynaya elindeki şişeyi fırlatmış. Nasıl olur? Nasıl olur? Kimse benden daha güzel değildir. Bana hemen prensesi çağırın. Bu arada prenses gelmeden kralı sarayın mahzenine kapattırmış ve herkese halkı için çalıştığını söylemiş. Ayrıca avcıyı da yanına çağırıp sıkı sıkı tembih etmiş. Pamuk Prensesi öldürüp kanıt için kalbini bana getireceksin. Olan bitenden haberi olmayan Pamuk Prenses, kötü kalpli kraliçenin yanına gelmiş. Sevgili Pamuk Prenses, günlerdir dışarı çıkmadın. Şatoda sıkılmışsındır. Bana ormandan çilek getirmeni istiyorum. Bu sayede biraz gezmiş olursun. İyi vakit geçirirsin. Korkma, yanına çok güvenilir bir avcı da vereceğim. Prenses avcıyla birlikte ormanda çilek toplarken bir hayli uzaklaşmışlar. Zavallı avcı çok üzgünmüş. Bu kadar iyi kalpli ve güzel bir insana nasıl zarar verebilirim? Bunun başka bir yolu olmalı. Avcı prensese kıyamamış. Bir ağacın altına oturmuşlar ve her şeyi bir bir prensese anlatmış. Lütfen prensesim, çok uzaklara gidin. Kraliçe yaptığımı anlarsa beni de öldürür. Hemen bir hayvan avlayarak kalbini kraliçeye getirmiş. Prenses geceyi o ağacın altında geçirmiş. Çok korkuyormuş.
sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulmuş. Uzun bir süre yürüdükten sonra küçücük bir eve ulaşmış. Kapıdan içeri girmiş. Şaşkınlıkla etrafa bakıyormuş. Burası da neresi böyle? Her şey çok küçük ve her şeyden 7 tane var. 7 ufak sandalye, 7'şer ufak çatal ve kaşık. Karnı çok aç olduğu için evde bulduğu malzemelerle hemen bir çorba yapmış. Bir güzel karnını doyurup üst kata çıkmış. Küçücük yatakların birinde uykuya dalmış. Akşam olup madenden dönen ev sahipleri meğer 7 cücelermiş. Bilgin, sakar, neşeli, öfkeli, meraklı, utangaç ve uykucuymuş adları. Hey! Bu da nedir böyle? Mis gibi çorba kokuyor. Ay! Eve birisi girmiş gibi. Koşun bakın. Burada bir kız yatıyor. Evdeki hareketlilik Pamuk Prenses'i uyandırmış. Onları görünce çok korkmuş. Hemen başından geçenleri anlatmış. Adım Pamuk Prenses. Hiçbir kötü niyetim yok. Gidecek bir yerim de yok. Size sığındım. Lütfen beni kabul edin. Elbette sevgili prenses. Seni ormanda tek başına bırakacak değiliz. Merak etme. Böyle güzel çorbalar yapan ilk misafirimizsin zaten. Zaman su gibi akmış. Aradan günler, haftalar geçmiş. Pamuk Prenses ve 7 cüceler beraber gülüyor, eğleniyor, mutlu, huzurlu bir yaşam geçiriyorlarmış. Bu arada Pamuk Prenses'in yaşadığından haberi olmayan kraliçe bir gün aynasına tekrar sormuş. Ayna ayna, söyle bana, bu dünyadaki en güzel kadın kim? Kraliçem, siz çok güzelsiniz. Ama 7 cücelerle yaşayan Pamuk Prenses sizden daha güzel. Bu nasıl olur? Demek avcı bana yalan söyledi. Önce şu Pamuk Prenses'ten kurtulayım. Sonra görür o avcı gününü. Hemen bir plan yapmış. Sihirli bir elma yapıp yaşlı kadın kılığına girerek Pamuk Prenses'i kandıracakmış. Oho, evde kimse var mı? Karnım çok aç. Yanımdaki tüm yemekler de bitti. Aslında 7 cüceler kapıyı kimseye açmamasını Pamuk Prenses'e sıkı sıkı tembihlemişler. Ama Pamuk Prenses kapısına gelip yemek isteyen yaşlı bir kadından hiç şüphe etmeyerek onu içeri almış. Buyurun teyzeciğim, hoş geldiniz. Ah sağ ol kızım, hoş bulduk. Ormanda çok yoruldum ve çok acıktım. Yiyecek bir şeylerin var mı? Tabii teyzeciğim, size çorba vereyim hemen. Yaşlı kadın kılığındaki kraliçe çorbayı içtikten sonra ona zehirli elmayı ikram etmiş. Prenses bir ısırık aldıktan sonra hemen yere düşüp uyuyakalmış. Zalim kraliçe eski haline dönüp sevinçle sarayına geri gelmiş. Akşam madenden dönen 7 cüce onu o halde görünce öldü sanıp çok üzülmüşler. Onu sonsuz uykusunda çok rahat ettirmeliyiz. Rahat bir yatak yapalım. O sıralarda ormanda dolaşan yakışıklı bir prens cücelerin ağlama seslerini duymuş. Merakla yanlarına doğru gitmiş. Ormanın en tepesinde çiçekler içinde yatanı görmek için kristal yatağa bakınca çok şaşırmış. O günlerce rüyalarına giren kızmış. Saçlarının kokusu hala tüm ormanda duruyormuş.
Bu güzeller güzeli kız da kim? Onun adı Pamuk Prenses. Bir türlü uyandıramadık kendisini. Başına gelenleri anlatmışlar. Prens kapağı kaldırıp rüyalarındaki kıza veda öpücüğü vermek istemiş. Yanağından öpmüş. Ve o anda hiç beklenmedik bir şey olmuş. Yapılan sihir bozulmuş ve bir mucize gerçekleşmiş. Prenses gözlerini açıp yataktan kalkmış. 7 cüce ve prens çok sevinmişler. Sen rüyalarımdaki kızsın Pamuk Prenses. Bugün hayatımın en güzel günü. Benimle evlenir misin? Önce babamı bulup tüm olanları anlatmam ve onun rızasını almam gerekir. Birlikte saraya gidip kralı hapsedildiği yerden kurtarmışlar. Kraliçe de çoktan korkudan saraydan kaçmış. Prens ve prenses evlenerek ömür boyu mutlu bir hayat sürmüşler. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.